içerikte Fusion 360 programının Design modunda iki boyutlu çizim yapmaya çalışacağız. Temel ve basit bir örnek üzerinden hedef kazanımlara ulaşmaya çalışacağız. Öncelikle yeni bir tasarım dosyası oluşturmaya çalışalım. Bunun için programın sol en üst köşesinde bulunan File ikonuna geliyoruz. Bu ikon Show Data panelin yanında bulunuyor. Bu menüden New Design seçeneğine tıklıyoruz. Ardından iki boyutlu çizim ortamına giriş yapmamız gerekmekte. Bunun için orijinin solunda bulunan göstergeye tıklıyoruz. Düzlem seçimi yapıyoruz. XY düzleminin üstündeyken tıklayıp faremin sağ tuşuna basıyorum. Ardından karşıma gelen menüden Create Sketch seçeneğini seçerek iki boyutlu çizim ortamına giriş sağlıyor. Öncelikle eksen çizgilerimizi çizmemiz gerekmekte. Eksen çizgilerimi çizmek için Line komutundan yararlanıyorum. Line ikonuna tıkladım. 600 milimetre boyunda tab ile dereceye de geçerek 0 derecelik bir çizgi çiziyorum. Bu çizgimin ortalı olmasını istiyorum orijine göre. Bir ucundan ve orijin ile arasındaki mesafeyi belirtiyorum. Bunu 300 olarak belirtiyorum. Eksenimin çizgi tipini belirtmek için çizgime tıklıyorum. Ardından Sketch Palette penceresine geliyorum. Bu kısımda Line Tip bölümü bulunmakta. Buradan çizgi tipimi seçebiliyorum. Centerline ikonuna tıklayarak çizgimi eksen çizgisine dönüştürdüm. Bu çizgimi herhangi bir noktasından farem ile çekiştirdiğimde oynadığını görebilmekteyim. Bu yeteri kadar tanımlanmadığı anlamına geliyor. Bunun için ek tanımlamalar yapmamız gerekmekte. Bu çizgimizi de orijinden geçecek şekilde ayarlamak istiyorum. Bunu bu programda Constraints özellikleriyle yapacağız. Constraints kenetleme ve ilişkilendirme, kısıtlama yaptığımız bir kısım bu programda. AutoCAD'deki Object Snap komutlarına benzemekte. Öncelikle yapmak istediğim işlem çizgimin orijin noktasından geçmesini sağlamak olacak. Bunun için Constraints kısmına gelerek karşıma gelen menüden Coincident özelliğini seçiyor olacağım. Bu özellikten yararlanmak için öncelikle çizgimi seçiyorum. Ardından CTRL tuşuna basılı tutarak diğer noktayı seçiyorum. Bu orijin olacak. Onu seçiyorum faremle. İki seçimde tamamlandıktan sonra dilersem toolbar'dan, dilersem de menü üzerinden Coincident özelliğine erişebiliyorum. Ve böylelikle eksenimi orijinden geçecek şekilde yatay eksende doğrultmuş oldum. Şimdi bir de yatay çizginin yanında bir de dikey çizgi çizmemiz gerekmekte. Temel ve basit örnek uygulamamızı yapabilmemiz için bunlar gerekli. Bir miktar orijinden uzakta çiziyorum. Farkları görebilmek adına, temel olarak bu farkları deneyimleyebilmek adına bunları bu şekilde gerçekleştiriyorum. Çizgimin başlangıcını belirledim. Bu sefer boyu 300 milimetre ve derece olarak 90 derece olmasını istiyorum. Bunu da dengeli duruma getirmek için Sketch Dimension komutu ile ölçülendirme yapabiliyorum. 300'ün yarısı 150 milimetre şeklinde ölçümü tanımlıyorum ve bunu da ortalı duruma getirmeye çalıştım. Aynısını dikey çizgimiz için de gerçekleştireceğiz. Çizgimizi seçiyoruz. Line tipten center line'a dönüştürüyoruz. Yine çizgimizi seçip CTRL tuşuna basarak orijinimizi de seçiyoruz. Ardından coincident ilişkisiyle çizgimizi orijinden geçirmeyi başarıyoruz. Ölçülendirmelerinizi görmek istemiyorsanız sağ tarafta bulunan Sketch Palette kısmından Dimension tikini kaldırabilirsiniz. Öncelikle orijin merkezli iki çember çizmeye çalışacağım. Bunun için çember komutum olan Circle'a tıklıyorum. Bu Circle'a Create menüsünden de ulaşabilmekteyiz.
Şu an benim amacımı gerçekleştirebilecek Center, Diameter, Circle seçeneği benim hedeflerimi gerçekleştirebiliyor. Bu seçeneği tıklıyorum ve orijini hedefleyerek merkezimi oluşturdum. Bu çemberimin yarıçapı 75 milimetre. Yine merkezimden tutarak ikinci büyük çemberimin çapı 150 milimetre olarak ayarlandı. Bu iki çemberimin sağ tarafına da iki farklı ölçüde çember daha eklemek istiyorum. Yine çember komutumu seçtim ve eksen üzerindeki bir noktadan merkezimi belirliyorum. Bu çemberimin çapı 30. Bir çember daha ekliyorum aynı merkezli. Çemberimin çapının da 60 milimetre olmasını istiyorum. Çizgilerimiz mavi ve bunu merkezden aşağı yukarı çekiştirdiğimizde aşağı yukarı gelmiyor ama sağa sola ekranda göründüğü gibi oynayabilmekte. Bir ölçü tanımlaması yaparak çemberlerimizi tanımlı ve oynamayacak şekle getirebiliriz. Bunu yine Sketch Dimension komutuyla gerçekleştiriyoruz. Orijinle olan mesafelerinin 250 milimetre olmasını istiyorum. Burada bir özellik daha göstermek istiyorum. Temel ve basit olarak. Bu iki çemberi eksen çizgisinden baz almadan da çizebilirdik. Düzlemin herhangi bir yerinde 30 milimetrelik çapa sahip bir çember çizdim. Ardından yine daha farklı bir merkezde 60 milimetrelik dairemi çizdim. Bunların eş merkezde olmasını istiyorum. Bunun için bir özellik, bir kısıtlama eklemem gerekiyor. Bunun için Constraints'ten gerekli özelliği ekleyeceğim. Bunları yapabilmek için çemberlerimi kontrol tuşuna, CTRL tuşuna basılı tutarak seçiyorum. Ardından Constraints menüsüne geliyorum ve buradan Concentric ilişkisine tıklıyorum. Böylelikle ikisini aynı merkeze getirdi ve eş merkezli yaptı. Gördüğünüz üzere hala mavi ve düzlem içerisinde oynuyor. İki çemberimin merkez noktasının orijinle yataylık dikeylik ilişkisi kurularak da bir takım kısıtlamalar yapmak istiyorum. Bunun için tekrar çemberimin merkezini seçiyorum. Ardından kontrol tuşuna basıyorum ve orijinimi seçtim. Orijin ile bu iki çemberin merkezinin yataylık dikeylik ilişkisi olmasını istiyorum. Bunun için de horizontal vertical ilişkisine tıklıyorum. Bu şekilde yatay ve dikeylik ilişkisiyle orijinimize hizalama yaptık. Orijin ile merkez arasında bir ölçü tanımlaması yapıyoruz ve bu kısmı 250 milimetre az önce belirlediğimiz gibi girişini sağlıyoruz. Şimdi büyük çemberler arasında teğet ilişkisi olan çizgiler çizmek istiyorum. Örneğin bunu sıradan bir çizgi çizerek de yapabiliriz. Bunu onayladıktan sonra. Bunları bu çemberlerle ilişki kuracak, kısıtlama kuracak şekilde teğet duruma getirebiliriz. Bu bir yöntem. Birkaç yöntem deneyelim, öğrenelim. Şimdi Constraints'e geliyoruz tekrar ve buradan tanjant kısıtlamasına ilişkisine tıklıyoruz ve tanjant ilişkisi kuracağımız objeleri seçiyoruz. Çizgimiz ve çemberimiz. Gördüğünüz gibi çizgimizi çembere teğet şekilde ayarladı. Aynı özelliğimiz devam ederken yine çemberim ve çizgimi seçerek bu kısmı da teğet duruma getirdim. Ama bu deneyimin tabii ki dezavantajlı durumları var. Buradan tekrar trim yapmanız gerekmekte ve bazen bunlar sizlere daha fazla detaya sebebiyet vermektedir. Çizgimizi seçiyoruz ve teğet yapmak istediğimiz çemberin üzerindeki bir noktaya baz alıyoruz ve oradan tıklayarak çizgimizin bir başlangıç noktasını oluşturduk. Yine teğet yapmak istediğimiz çembere değiyoruz. Çember üzerindeki bir noktaya. Bu şekilde line'ımızı yani çizgimizi oluşturduk. Ardından teğetlik ilişkisiyle bunları bu şekilde
teğet ilişkisi kurdurabiliyoruz. Tekrarlıyoruz aşağısı içinde. Ardından iki büyük çemberimin arasına bir slot eklemek istiyorum. Bunun için Create'e gelip slot komutumun içerisindeki menüden uygun olan seçeneği seçiyorum. Burada Center to Center Slot seçeneği benim için uygun. Bunu seçip ekseni de baz alarak başlangıç ve bitişimin mesafelerini giriyorum. 60. Ardından tıklayıp çap ölçüsünü giriyorum slotumun. Bu da 25 milimetre. Ardından ek olarak tanımlı olabilmesi açısından gerekli ölçülerimin girişini sağlıyorum. Bu kısmın 170 olmasını istiyorum. Slotum da tanımlı oldu. Bundan sonra iki teğet çizgimi, slotumu ve bu iki küçük olan farklı çemberleri sol tarafa da aynalamak istiyorum. Bunun için mirror komutundan yararlanıyorum. Object kısmına tıklayıp nesnelerimizi seçiyoruz. Çizgiler ve slotumuz, çemberler şeklinde seçimimizi yaptık. Ardından aynalama yapacağımız ekseni seçiyoruz. Dikey eksenimizi seçtik. Program otomatik olarak görüntüsünü oluşturdu. Ve okeylediğimizde aynalamasını yaptı. Şu anda hala iki boyutlu çizim ortamındayız. Bunu sonlandırmamız gerekmekte. Bunun için toolbar'ın sağ üst kısmında bulunan onay işareti bulunan Finish Sketch ikonuna tıklıyoruz ve iki boyutlu çizim ortamından çıkış yaptık. Ayrıca ürün ağacında Sketch kısmına geldiğimizde burada bir sketchimizin oluştuğunu görmekteyiz. Bu şekilde iki boyutlu çizim sürecimizi sonlandırmış olduk. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.